Merhaba, hiç düşündünüz mü? Kitaplar insanı nasıl değiştirir? Kitap okuyoruz ama bunun bize etkisi nasıl oluyor? Bu videoda bunu konuşacağız. Kitaplar sadece sayfalar dolusu kelimeler değil, aynı zamanda ruhumuzu, düşüncelerimizi ve hatta hayatımızı dönüştüren bir rehber. Hani bazen bir kitap okursunuz, sayfaları çevirirken sanki dünya değişir. Ya da belki siz değişirsiniz ama bunu fark etmezsiniz bile. Kitaplar sadece kağıt ve mürekkep değil, onlar bazen bir dost, bazen de bir rehber oluyorlar bize. Bugün edebiyatın insanı nasıl adım adım dönüştürdüğünü konuşacağız. Meraktan ilhama, her aşamada neler oluyor? Gelin birlikte keşfedelim. İlk aşamamız merak. Her şey bir kıvılcımla başlar değil mi? Belki bir arkadaşınız mutlaka oku diyerek bir kitap önerir. Ya da sosyal medyada bir alıntı görürsünüz. Kalbiniz çarpar. Mesela ben Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı elime aldığımda bu Raskolnikov denen adam neyin peşinde diye merak etmiştim. İlk 50 sayfa biraz mücadeleydi ama sonra kendimi 19. yüzyıl Petersburg'unda karanlık sokaklarda dolaşırken buldum. Edebiyat sizi başka dünyalara götürür. Bir bakmışsınız 19. yüzyıl Rusya'sında bir sokakta yüzüyorsunuz. Bir bakmışsınız bir bilim kurgu evreninde uzay gemisi kullanıyorsunuz. Bu keşif süreci zihninizi açar. Yeni fikirler, yeni bakış açıları ve en önemlisi kendinizi tanımaya başlarsınız. Peki bu neyi değiştirir? Merakınız sizi sadece bir hikayeye değil kendinize de yaklaştırır. Ben olsam ne yapardım sorusu aklınıza düşer. Bu aşama sizi bir kaşif yapar. Edebiyat sadece hikayeler değil, aynı zamanda bir iç yolculuk. Ve bu yolculuk sizi yavaş yavaş değiştirmeye başlar. İşte bu değişimin ilk adımı. İkinci aşama empati. Edebiyatın en büyülü yanı sizi başka insanların kalbine götürmesi. Bir roman okurken sadece hikayeyi değil, karakterlerin duygularını da yaşarsınız. Mesela Victor Hugo'nun Sefillerinde John Valjean bir ekmek için hapse düşer. O çaresizliği iliklerinize kadar hissedersiniz. Ya da Uçurtma Avcısı'nda hastanın sadakati ve acısı sizi gözyaşlarına boğar. Ben Küçük Prens'i her okuduğumda o küçük çocuğun masumiyeti ve yalnızlığı içimi sızlatır. Bu duygular sizi daha anlayışlı bir insan yapar. Gerçek hayatta mesela bir arkadaşınız size derdini anlatırken bu hissi biliyorum dersiniz. Çünkü bir romanda, bir şiirde o duyguyu yaşamışsınızdır. Edebiyat sizi başkalarının acısına, sevincine, hayallerine ortak eder. Mesela Harper Bülbül'ü öldürmeyini okuduğunuzda adaletsizlik ve önyargı üzerine o kadar çok düşünmüştüm ki çevremdeki insanlara daha dikkatli bakmaya başladım. Acaba ben de mi bazı şeyleri yanlış yargılıyorum dedim. Bu sizi sadece daha şefkatli değil, aynı zamanda daha adil bir insan yapar. Empati edebiyatın en büyük hediyelerinden biri. Sizi sadece kendinizle değil, bütün insanlıkla bağlar ve bu bağ kalbinizi büyütür. Üçüncü aşama eleştirel düşünce. Edebiyat sadece duygularınızı değil, aklınızı da keskinleştirir. Mesela George Orwell'ın 1984'ünü okuduğunuzda bu distopya gerçek olabilir mi? Özgürlüğümüz ne kadar güvende diye sorgulamaya başlarsınız. Ya da Franz Kafka'nın Dönüşümünü okurken Gregor Samsa'nın bir böceğe dönüşmesi sizi kendi varoluşunuzu düşünmeye iter. Evet, bazen bu kadar derine dalmak insanı yorabilir. Ama inanın bu yorgunluk sizi büyütür. Edebiyat size sorgulamayı öğretir. Toplumun dayattığı kuralları, kendi inançlarınızı, hatta kendi doğrularınızı bile. Mesela Albert Camus'un Yabancısını okurken hayatın anlamı ne sorusu aklınıza kazınır. Bu sorular sizi daha özgür bir birey yapar. Kendi fikirlerinizi inşa edersiniz. Ben mesela Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zarathustra'nı okurken kendi değerlerimi sorgulamaya başlamıştım. Ben neye inanıyorum? Neden böyle yaşıyorum gibi sorular beynime kemirdi. Edebiyat sizi bir düşünce avcısına dönüştürür. Artık dünyayı daha derin, daha analitik bir şekilde görürsünüz. Bu aşama sizi sadece daha zeki değil, aynı zamanda daha bilinçli bir insan yapar. Edebiyat aklınızı bir nevi spor salonuna götürür. Ve son aşama ilham. Edebiyat sizi harekete geçirir. Mesela Simyacı'yı okuduğunuzda hadi ben de hayallerimin peşinde koşmalıyım dersiniz. Ya da Jane Eyre okurken kendi gücünüzü, bağımsızlığınızı keşfedersiniz. Kitaplar size sen yaparsın der. Bu aşama edebiyatın sizi sadece değiştirmekle kalmayıp yeni bir siz oluşturduğu yer. Belki bir blog yazmaya başlarsınız. Belki bir resim çizersiniz. Belki de sadece kendinize bu hayatı daha dolu dolu yaşamalıyım dersiniz. Edebiyat sizi bir süper kahramana dönüştürür. Kendi hikayenizin kahramanı olursunuz. Bu aşama edebiyatın en güçlü yanı. Sizi sadece düşünmeye değil, yapmaya da iter. Hayallerinize, hedeflerinize bir adım daha yaklaştırır. Evet, işte edebiyatın büyüsü bu. Merakla başlar, empatiyle derinleşir, eleştirel düşünceyle olgunlaşır ve ilhamla sizi dönüştürür.
Kitaplar sadece sayfalar değil, onlar birer ayna, birer rehber. Sizi yeni dünyalara, yeni duygulara, yeni fikirlere ve en önemlisi yeni biri size taşır. Peki ya siz? Edebiyat sizi nasıl değiştirdi? Hangi kitap hayatınıza dokundu? Mesela bu kitabı okumasaydım aynı insan olmazdım dediğiniz bir kitap var mı? Yorumlara yazın, okuyalım, konuşalım. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda ve daha nice hikayelerde buluşalım. Kendinize iyi bakın, bol bol okuyun, hoşça kalın, edebiyatla kalın.